Herkese merhaba. Ben Berire. Karşınızdaki insana karşı güç kazanmaya yönelik psikolojik bir manipülasyon tekniği olan gaslighting, politikacılardan, patronlardan tutun da hayatımızda yer alan, kıymet verdiğimiz insanlara dek farkında olmadan yapılan bir tür psikolojik işkencedir. Zeki insanlar, iletişim kurdukları insanları etkilemeyi çok iyi bilirler. Doğru manipülasyon tekniklerini kullandıklarında sizi kolayca manipüle edebilirler. Psikolojik manipülasyonların mağdurlarından olmamak amacıyla sizin için düzenlediğim manipülasyon tekniklerini inceleyelim. 10. Vücut diliyle bilinçaltı manipülasyonu. Zeki insanlar diyalog halindeyken kendinden emin bir şekilde sık sık kafalarını yukarıdan aşağıya doğru sallarlar. Bu davranış çoğunlukla karşıdaki kişinin onaylarmışçasına kafa sallamaya başlamasına ve istemese de hemfikir olmasına yol açar. Demek ki karşı taraf bu şekilde size düşüncelerini kendi düşünceniz gibi kabul ettirebilir. 9. Tüm doğruları reddetme potansiyeli taşırlar. Aklınıza arkadaşınızla yaşadığınız bir konuyu getirin. Elinizde kanıtınız var ve kendinizden %100 eminsiniz. Buna rağmen hala karşınızda her şeyi reddeden biriyle yüz yüzesiniz. Geçmiş olsun. Bu kişiyle ilişkiniz devam ettiği sürece gerçekliği sorgulamaya başlayacak ve bir noktadan sonra onun her dediği size gerçek gelecek. 8. Eylemleriyle sözleri asla uyuşmaz. Size gaslighting uyguladığını düşündüğünüz kişiyi aklınıza getirin. Dedikleriyle yaptıkları ne kadar uyuşuyor? Bu tarz kişilerin dedikleri hiçbir anlam ifade etmez. Sadece konuşurlar, içi boş cümleler etrafa saçarlar. 7. Tek çare. Bu teknikte amaç karşı tarafta çaresizlik hissettirmektir. Tekniğin temel prosedürü problem üret, tepkileri ölç, yardım istemelerini sağla ve çözüm sun şeklindedir. Bu tekniği medya, reklamcılar ve hükümetler de sık sık kullanır. Teknikte amaç karşı tarafta sanal bir sorun oluşturmak ve bu sorunu kafalarında büyüterek sizden yardım istemelerini sağlamaktır. Örneğin, sizin pazarladığınız bir ürüne ihtiyacı olmayan bir insana bu tekniği uyguladığınızda bir süre sonra kendisinin bu ürüne ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlayacaktır. Son aşamada ise sizden yardım isteyecek ve sunduğunuz çözümü kabul edecektir. 6. Özgüven eksikliğini kullanmak. Karşısındakini kontrolü altına almak isteyen bir insan, muhatabının kişiliğiyle veya dış görünüşüyle alakalı özgüven duymadığı bir yönünü başka bir insanda tespit ederek bunu alaylı bir şekilde söyleyebilir. Karşıdaki kişi direkt kendisiyle dalga geçilmediği halde eksik özelliği alaya alındığı için rencide olur. Rencide olan insan ise içgüdüsel olarak kendisini ispat etme ve sevdirme çabasına girer. Kusurları başka insanlarda görülüp kendinde görülmediğine inandırılan kişi daha da savunmasız hale gelir. Son evrede kişi manipülatörüne karşı inanılmaz bir sempati duyar ve itaat eder. 5. Olumsuz espriler de manipülasyonun bir çeşididir. Sizi aşağılamak için kötü şaka yapanlar da olabilir. Bunlardan kaçınmak için ağlayarak ona istediğini vermeyin ve görmezden gelmeye çalışın. Sinirli bir sesle değil, rahat ve umursamaz bir ses tonuyla ona cevap verin. 4. Biri sizden bir şey istediğinde ve yapmadığınızda nasıl hissettiğinize odaklanın. Hayır demekten çekiniyor, istemediğinizi belirtirken suçlu hissediyor ya da utanıyorsanız, karşınızdaki kişi sizi manipüle ediyor olabilir. Manipülasyonun amacı başka insanları kontrol etmek olduğundan, suçluluk psikolojisi en sık kullanılan yöntemlerden biridir. 3. Manipülasyon için sıkça başvurulan yöntemlerden biri de öfkelenmektir. Sizden bir şey isteyen kişinin hayır cevabınız karşısında öfkesinin nasıl değiştiğine dikkat edin. Öfke duygusu kimi zaman başkaları üzerinde kontrol kurmak için kullanılabilir. 2. Kurban rolünü oynayan kişiler. Her zaman yardıma ihtiyacı varmış gibi umutsuz ve çaresiz görünmek, bazı kişiler için manipülasyon silahıdır. Çevrenizde bu tarz kişiler varsa istediklerini aldıkları zaman durumların nasıl değiştiğine dikkat edin. Bu kişiler istekleri karşılandığı zaman çok daha iyi olurlar. Bir sonraki isteklerine kadar bu durum sürer. Videonun bu kısmına kadar izlediysen aşağıdaki kırmızı butona basarak abone olduğuna emin ol. Videoyu beğenerek destek olabilir ve bu tarz içeriklerle daha çok karşılaşabilirsin. 1. Manipüle edildiğinizi fark edebilmek için dikkat etmeniz gereken ilk konu ise karşınızdakinin sizden bir şey isterken nasıl davrandığıdır. Normalde hiç de nazik olmayan bir arkadaşınız sizden bir şey isterken dünyanın en kibar insanına dönüşüyorsa manipüle ediliyor olabilirsiniz. Özetle manipülasyon konusunda bilinçlenin ve çevrenizdekileri de bilinçlendirin. Kasıtlı olmasa dahi bu şekilde manipüle edilebilir, hatta farkında olmadan başkalarını da aynı şekilde manipüle edebiliriz. Dolayısıyla hem mağdur olmamak hem de kimseyi mağdur etmemek için bu konu hakkında ne kadar çok şey bilirsek ve ne kadar çok insanı bilinçlendirirsek o kadar iyi.
Aksi takdirde sonuçları psikolojik açıdan çok yıkıcı ve yıpratıcı olabilir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.